Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi çok güzel, çok kolay bir model anlatımı yapacağım. İp olarak bebe yünü tercih ettim. Şöyle farklı iplerle de yapabilirsiniz. Tığ olarak da şöyle 2 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet, sarı ipimle başlayacağım. Şöyle bir tane kilit zinciri yaptım. Bakın bu şekilde. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. En baştaki zincirimin içine tığımı geçirdim. Kaydırma yöntemiyle bakın şu şekilde bir halka oluşturdum. Şimdi 1, 2 tane zincir çektim. Tığma ipimi alıyorum. Bakın oluşturduğum halkanın içinden tığımı geçirdim. İpimi aldım ve şöyle uzattım. Tekrar tığma ipimi aldım. Aynı boşluğumun içinden ikili bir fıstık yapacağım arkadaşlar. Hepsinin içinden geçtim ve kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tekrar tığma ipimi alıyorum. Halkamın içinden tekrardan tığımı geçirdim. 1, 2. Yine burada ikili fıstık yapacağım. Hepsinin içinden geçtim ve kapattım. Bakın bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3 zincir tığma ipimi aldım. Tekrar ikili fıstık yaparak devam edeceğim. Bakın bu şekilde 8 tane fıstık oluşturacağım. Şimdi ben hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın fıstıklarımı tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane fıstık yaptım. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Tığma ipimi alıyorum. Şurada ilk yaptığım fıstığın tam ortasından tığımı geçirdim. Şu şekilde ikisini birlikte çektim. Burada renk değiştireceğim arkadaşlar. Bakın diğer iki ilmeğimi şu şekilde beyaz ipimle aldım. Şimdi burada bakın şuradan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne yaptım. Sarı ipim arkada kalacak. İp kesmiyorum arkadaşlar. Tığma ipimi aldım. Bir sonraki zincirlerimin içine şu şekilde tığımı geçirdim. Beyaz ipimin ucunda arada gizleyeceğim. İkili bir trabzan yaptım buraya. Tekrar tığma ipimi alıyorum. İkili trabzan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu ipimi arkaya alayım. Ve 9. Bakın bu şekilde 9 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bir sonraki zincirimin içinden tığımı geçirdim ve buraya bir tane sık iğne yaptım bu şekilde. Tekrar tığımı ipimi aldım. Bir sonraki 3 tane çektiğim zincirin içinden tığımı geçirip yine buraya da 9 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bakın bu şekilde yine 9 tane trabzan. Bir sonraki zincirimin içine geçtim. Sık iğne. Tekrar tığma ipimi alıyorum. Yine 9 trabzan, sık iğne, 9 trabzan. Bu şekilde 4 tane köşem oluşacak arkadaşlar. Şimdi hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın trabzanlarımı yaptım. Yine 9 trabzanımı yaptım en son. Şurada sık iğne ile başlamıştım. Tığımı buradan geçirdim. Şimdi burada beyaz ipimi bırakıyorum. Tekrar sarı ipimi alacağım. Bu iki ilmeğimin içinden sarı ipimi geçirdim bu şekilde. Şimdi burada 1, 2 zincir çektim. Tığma ipimi aldım. Buraya yine fıstık yapacağım arkadaşlar. Bakın tam şu sık iğnemin ortasından tığımı geçiriyorum. İpimi uzatıyorum. 1,
2. Şimdi hepsini birlikte kapattım. Ve yine 1, 2, 3 tane zincir çektim arkadaşlar. Tekrar tığma ipimi aldım. Bakın aynı yerden tığımı tekrar geçiriyorum. Yine fıstık yapacağım. 1, ipimi uzattım. 2. Şimdi hepsinin içinden geçtim. Kapattım. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığıma tekrar ipimi alıyorum. Şimdi bu sırada 3 tane fıstık yapacağım arkadaşlar. Bakın yine ipimi uzattım. 1 ve tekrar aynı yerden ipimi uzattım. 2. Hepsinin içinden geçtim ve kapattım. Şu şekilde 3 tane fıstık yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şimdi ortada 9 tane trabzanım vardı. 1, 2, 3, 4, 5. trabzanımın arkasından tığımı geçirdim. Şu şekilde buraya sık iğne ile sabitledim arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi alıyorum. Yine bir sonraki şuradaki sık iğnemin tam ortasından tığımı geçirdim. İpimi uzatıyorum. Buraya yine 3 tane ikili fıstık yapacağım. Ortasında da 3 zincir. Bakın bu şekilde. Tekrar tığıma ipimi aldım. Aynı yerden tığımı geçiriyorum. 1, 2, hepsini birlikte kapattım. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir. Tekrar tığıma ipimi alıyorum. Aynı yerden bir tane daha fıstık yapıyorum arkadaşlar. Hepsinin içinden geçtim ve kapattım. Bakın bu şekilde 3 tane fıstık, 1, 2, 3 zincir, 1, 2, 3, 4, 5. tam ortadaki trabzanımın arkasından tığımı geçirdim. Bakın şu şekilde bir sık iğne, 1, 2, 3 zincir, tığıma ipimi alıp bir sonraki sık iğnemin ortasından yine 3 tane fıstığımı yapacağım. Bu şekilde aralara fıstık yaparak ilerleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ben hemen bu sıramı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi alıyorum. Şu en baştaki fıstığımın tam ortasından tığımı geçirdim. İkisini kapattım. Sarı ipimi bırakıp beyaz ipimi alıyorum. Diğer ikisini beyaz ipimle kapatıyorum. Burada yine şöyle bir tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Tığıma ipimi alıyorum. Bakın şu çektiğim 3 zincirin içinden tığımı geçiriyorum. Yine buraya 9 tane ikili trabzan yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bakın bu şekilde 9 tane trabzanımı yaptım. Şimdi burada tığıma ipimi alıyorum. Hiç zincir çekmeden bir yandaki 3 zincirimin içine tekrar tığımı geçirip buraya da yine 9 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bakın şu şekilde bir görüntüm oluşacak. Şöyle. Şimdi burada ne yapıyorum? Şurada sık iğne ile sarı arkadan tutturduğum trabzanın tam tepe noktasından, yani 5. trabzanından tığımı geçirdim. Ve yine burada bir tane sık iğne yapıyorum bu şekilde. Tekrar tığıma ipimi alıyorum. Hiçbir işlem yapmadan
zincirlerimin içine geçiyorum. Yine burada 9 9 18 tane trabzan yapacağım. Bakın 9 trabzanımı tamamladım yine. Tığımı ipimi alıyorum. Hemen yandaki 3 zincirimin içine yine 9 tane ikili trabzan. Evet, bakın yine 9 trabzanımı yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Tam şu sık iğne yaptığım trabzandan tığımı geçirdim. Burayı sık iğne ile yine sabitledim. Hiçbir işlem yapmadan bir sonraki zincirimin içine yine 9 9 trabzan yaparak bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Şimdi hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın sıramı yine tamamladım. Şimdi burada yine ortadaki sık iğnesinden ve şurada başlangıçta beyaz ipimle yaptığım sık iğnenin ortasından tığımı geçirdim. Şöyle ipimi alıyorum. Bakın şu şekilde 2 tane ipim oldu. Şimdi burada beyaz ipimi bırakıp sarı ipimi alıyorum. Bakın ilmeklerimin içinden sarı ipimle geçtim. Modelim oluşmaya başladı. Şimdi burada 2 tane zincir çektim. Tekrar burada fıstık yapacağım arkadaşlar. Tığımı ipimi alıyorum. Bakın şu son yaptığım sık iğnenin içinden şu şekilde tığımı geçip ipimi uzattım. 1 2. Şöyle ikili bir fıstık yapacağım yine. Hepsinin içinden geçip kapatıyorum. Şimdi burada 1 2 3 zincir. Tekrar tığımı ipimi alıyorum. Bakın aynı boşluğumun içinden sık iğnemin ortasından 1 2. Bu şekilde yine 2 kez ipimi aldım. Hepsinin içinden tek seferde geçtim ve kapattım. Şimdi 1 2 3 zincir. Burada 2 fıstık yapacağım arkadaşlar. Şu ortalara ikişer fıstık, tepelere de 3 fıstık yapacağım. Şimdi 1 2 3 4 5. trabzanımın arkasından tığımı geçirdim. Sık iğne ile buraya sabitledim yine. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımı ipimi alıyorum. Şimdi burada fıstıklarımı ortada şu kısımdan yapacağım arkadaşlar. 9 yaptığım trabzanların ortasından 1 2. Hepsinin içinden geçiyorum, kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Tığımı ipimi aldım. Bakın yine burada 1 2. Aynı yerden tekrar fıstığımı yaptım. 1 2 3 zincir. Tığımı ipimi alıyorum. İpimi uzattım. 1 2. Yine 3 tane fıstığımı buraya oluşturdum bu şekilde. Köşelerimden hep 3 fıstık olarak ilerleyeceğim. 1 2 3 tane zincir çektim. 1 2 3 4 5. trabzanımın arkasından tığımı geçiriyorum. Ve yine burada sık iğne ile tutturdum bu şekilde. Şimdi 1 2 3 zincir, tığımı ipimi aldım. Bakın şu sık iğnemin ortasından tığımı geçirdim. 1 2. Yine ikili fıstığımı yapıyorum. Hepsinin içinden tek seferde geçtim ve kapattım. 1 2 3 zincir. Tekrar tığımı ipimi aldım. Bakın aynı yerden ikinci fıstığımı yapıyorum. Hepsini birlikte tek seferde kapattım. 1 2 3 tane zincir. Tekrar burada ne yapıyorum? 1 2 3 5. trabzanımın arkasından tığımı geçirip sık iğne ile yine buraya sabitledim bu şekilde. 1 2 3 zincir. Tığımı ipimi aldım. Bakın şu trabzanlarımın tam orta boşluğundan tığımı geçirdim. 1 2. Hepsinin içinden geçtim. Fıstığımı yaptım. 3 zincir. Bakın arkadaşlar, bu sıramda bu şekilde devam edecek. Ortalarda ikişer fıstık, tepelerde
üçer tane fıstık yapacağım. Şimdi hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sıramı tamamladım. Şu şekilde. Şimdi burada yine bir tane zincir çekeceğim. Tığım ipimi alıyorum. Şu ilk fıstığımın tepesinden tığımı geçirdim. İkisini birlikte kapattım. Sarı ipimi bırakıp beyaz ipimi alıyorum. Sonraki iki ilmeğimin içinden beyazla geçiyorum. Yine burada şöyle bir tane sık iğne yaptım. Tığım ipimi alıyorum. Bakın 3 tane zincirimin içine geçtim. Bu sıramda yine trabzanlarla ilerleyeceğim. 9 tane trabzan yapacağım buraya. Altı, 7, 8 ve 9. Bakın 9 tane trabzanımı yaptım. Şimdi şuradaki sık iğne yaptığım yerden tekrar üstüne bir tane daha beyaz ipimle sık iğne yapıyorum. Tığım ipimi alıyorum. Köşedeki 3 zincirimin içine geçtim. Ve yine burada 9 tane trabzan yapacağım. Köşemde yine 9 trabzanımı yaptım. Hiç boşluk bırakmadan hemen yandaki zincirlerimin içinden tekrardan 9 tane trabzanımı yapıyorum. Bir alt sırada çalıştığım gibi arkadaşlar. Köşelerim her sırada aynı şekilde ilerleyecek. 3 fıstık, üstlerde de 9 trabzan yapacağım. Bakın bu şekilde köşemi yaptım. Şimdi burada yine şuradan bir sık iğne, tekrar tığım ipimi alıyorum. Ortadaki fıstığımın ortasından yine 9 tane trabzan yapacağım. Bu sıramda bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Bundan sonra farklı bir işlemim yok. Modelin mantığı anlaşıldı diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bakın o sıramı da tamamladım. Şöyle. Şimdi bir sonraki sıramda şu ortalara ikili fıstık, köşelerime üçlü fıstık yaparak ilerleyeceğim. Bakın şu şekilde daha büyüğünü yapmıştım. Dilediğiniz ebatta büyütebilirsiniz ya da bu şekilde motif çalışıp şöyle köşelerinden, ortalarından birleştirme yapabilirsiniz. Çok kolay ve çok şık bir model arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.